Sen de müzik yapmayı seviyor musun? Müzik yapmak senin için bir eğlence mi? Müzik yapmaktan zevk alıyorsan doğru yerdesin. Şimdi benim kanalımda GarageBand mobil eğitimini nasıl kolayca müzik yapabilirsin? GarageBand'i baştan sona tüm arayüz ayarlarından tutun eğitim serimin içerisinde tamamen ücretsiz bir şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi ilk videomuzla başlayalım. GarageBand'i ufaktan tanımış olacağız. Dilerseniz şimdi telefon ekranıma bakalım GarageBand arayüzü nasılmış. GarageBand uygulamamızı App Store'dan indiriyoruz. iPhone veya iPad'iniz olması yeterli. GarageBand'imizi açtıktan sonra uygulamanın simgesi bu şekilde. Açtıktan sonra sağ üst köşede artı butonuyla yeni bir proje oluşturabiliriz. Bu ekranda daha önce yaptığımız çalışmaları tekrar düzenleyebilir. Dediğimiz gibi yeni bir proje oluşturabilir. Artı butonuna bastık ve karşımıza ilk çıkan enstrüman klavye oldu. Sağa doğru kaydırdığımızda bateri çıktığını görüyoruz. Bateri enstrümanında yine alt köşede Smart Drums, akustik bateri ve ritim oluşturucu seçeneklerini görüyoruz. Amfi denen bir seçenek var. Burada yine GarageBand'in kalitesini gösteren bir özellik. Kendi enstrümanınızı herhangi bir çeviriciniz varsa, şu şekilde USB dönüştürücünüz varsa GarageBand'de ek enstrüman, canlı performans sergileyebileceğiniz ek enstrümanlar. Tekrar sağa kaydırdığımızda ses kaydedici ekranını görüyoruz. Yaylılar kısmına geçiyoruz. Yaylılarda yine Smart Strings denilen bir kısım var. Bu harika bir özelliklerden bir tanesi. Notalar var ve gamlar denilen bir kısım var. Hepsini tek tek inceliyor olacağız. Basslara geliyoruz. Basslar bir gitar bas simgesi görüyorsunuz. Tekrar sağa geçtiğimizde yine bir akustik gitar görüyoruz, klasik gitar görüyoruz. GarageBand'in kütüphanesinde bulunan bütün gitar seslerini tek tek kullanabiliyor olacağız. Dünya denilen de bu GarageBand'in yeni sürümüyle gelen özelliklerden bir tanesi. Hint enstrümanları, Uzak Doğu enstrümanları gibi farklı kullanımlarda enstrümanlar bulunuyor. Drummer denilen bir sistem var GarageBand'in içerisinde. Bu bize çok büyük bir kolaylık sağlayan bir özelliktir. Zaten burada da sanal bir stüdyo bateristi kullanarak ritimler, ataklar yaratıp bunu da inceliyor olacağız. Harici denilen kısımda da yine GarageBand'e dışarıdan ekleyeceğiniz müzik aletlerini çalabiliyorsunuz, kayıt alabiliyorsunuz. Burada ses arşivi denilen bir kısım var. Ses arşivi denilen kısmında uygulama kendi içerisinde ses paketleri bazen yayınlıyor. Bu ses paketleri de hangi tarz müzik yapıyorsanız hepsine uyumlu bir şekilde sizin karşınıza şarkılarınızı yaparken çıkıyor. Ve tekrar döndüğümüzde klavye ekranına gelmiş olduk. GarageBand'in arayüzü sadece bununla sınırlı değil. Herhangi bir şarkı çalmaya başladığımızda atıyorum klavye ile başladık. Smart Piano'yu seçtik. Karşımıza bu şekilde bir klavye düzeni çıkıyor. Buradaki düzen aslında her biri akorları simge ediyor. Akorlar nedir diye soracak olursanız müzikte şarkıların altyapılarında bulunan çoklu seslerin, notaların bir araya gelmesiyle oluşan nota toplulukları diyebiliriz. Bunlara da kısaca akorlar deniyor ve şarkıların altlığını bunlarla oluşturacağız. Bunları dinlediğimiz zaman şu şekilde sesler veriyor bize. Burada yine Apple cihazlarda olan bir ekran özelliği olarak biliniyor. 3 parmakla da basabilirsiniz. 2 parmakla da. Bu sizin akor içerisinde bulundurmak istediğiniz pes veya tiz şu şekilde notalarla gösteriyor. Bu notalar, şurada gördüğünüz notaların hepsi aslında şu ekranda şöyle göstereyim. Akorları şurada şu şekilde bulmaktansa örneğin mi minörü buraya GarageBand kendi kolaylık sağlamış ve hepsini bir araya getirmiş gibi düşünün. Mi minör akorunu oluşturan bütün notalar şu dizilimin içerisinde yer alıyor demek oluyor. Bu ekranda akorları daha çok inceleyeceğiz. Zaten şarkılarımızın altyapılarını bunlar oluşturacak. Şuradaki Sustain denilen buton şu işe yarıyor. Bir
kere bastığımda görüyorsunuz ki notayı uzattı. Akoru uzattı ama şu şekilde bıraktığımda, bu şekilde bıraktığımda kısa basıyor. Yani aslında pedal görevini görüyor. Piyano çalanlar bilir. Akorları, notaları uzatmak için pedala basılır. Bu da otomatikman bize o görevi sağlıyor. Yine gördüğümüz ekranda en sağ üst köşede bir ayar sekmesi görüyoruz. Burada bastığımızda iz denetimleri ve parça ayarları çıkıyor. Parça ayarlarına girdiğimizde bizim karşımıza metronom ve sayaç. Burada sayaç ayarlarını, TikTok vuruşlarını, bize ölçü veren seslerini değiştirebiliyoruz, hızlandırabiliyoruz. Evet, bu menüde metronom ve sayaç ayarlarını değiştirebiliyoruz. Bir alta geçtiğimizde tempo ayarlama, burada manuel bir şekilde tempo ayarı yapabiliyoruz. Yani şarkımızın hızını burada göreceğiz, burada ayarlayacağız. Buraya şuradaki tempo ayarı için dokunun dediği kısma dokunarak bir ritim attığımızda görüyorsunuz ki sağ taraftaki sayaç değişiyor. Bunu istersek şu şekilde elimizle de yapabiliriz. Burayı da geçtikten sonra tonal donanım denilen kısma geçiyoruz. Burada şarkınızın genelinde, yani karar sesleri hangi seslerden oluşuyor, hangi sesten oluşuyor, burası onu gösteriyor. Aslında bir şarkıyı transpoze etmek istediğinizde buraya gelip işte şarkıcının kullandığı karar ses hangisi ise onu seçip ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıya geldiğimizde de yine not defteri, kaybolma, doğaçlama şeklinde. Doğaçlama kısmına bakarsak multiplayer bir oyun oynadığınızı düşünün. Burada da aynı şekilde diğer müzik yapmak istediğiniz arkadaşlarınızla birlikte bağlanıp müzik yapabiliyorsunuz. Not defteri kısmına yine beste yazarıysanız, yazabiliyorsanız buraya yardım amaçlı notlarınızı yazabilirsiniz. Üst kısımda iz denetimlerine geldiğimiz zaman buradaki her bir enstrümanın bulunduğu kanal, buraya çaldığımız her bir ses dalgası, ses, iz anlamına geliyor. Ses dalgalarının bir ifade biçimi oluyor aslında bu GarageBand'in bir tanımlaması. Buradaki iz denetim ayarı demek, kanal ayarları, her birine kanal dediğimizi düşünürsek her biri şuradaki bass, tiz, ses kısmı açma, yankı, efekt ayarları, pan ayarları, sağ hoparlör, sol hoparlör gibi. Niceleme ayarı dediğimiz bir ayar var. GarageBand'in en güzel kolaylıklarından birisi. Bunu da inceleyeceğiz. İz denetim ayarları her bir kanal için ayrı ayrı yapılıyor. Bu şekilde. Ayarlarımıza devam edecek olursak arayüzümüzde şuradaki sol üst köşedeki şu simgeye bastığımızda bizim karşımıza kanal sayfasını çıkartıyor. Timeline'ımızı çıkartıyor. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz bizim ölçü birimlerimiz. En sağdaki şu ok artı tuşuna basarsak şarkımızı bölümlendirebiliyoruz. Rap müzikte bilirsiniz işte verse 1, verse 2, normal müzikte de nakarat, işte şan bölümü, nakarat bölümü şeklinde buraları şarkı bestelerken ya da şarkı hazırlarken kolaylık olsun diye kullanabilirsiniz. Tek bir ölçüde de şarkınızı hazırlayabilirsiniz. Yani tek bir bölümde de. Yalnız sadece şuradaki bölümü arttırmanız gerekiyor. İşte bunu da şarkınızın uzunluğuna göre kaç dakikaysa buradaki ölçü birimini de ona göre ayarlayacaksınız. Yine şurada FX denilen bir ayar çıkıyor. Bu da DJ programlarında görmüşsünüzdür. DJ pluginlerini GarageBand'de bunu çok güzel bir şekilde kendi içerisine yerleştirmiş. Yani GarageBand'de sadece müzik sıfırdan yapmak değil, olan bir müziğin üstüne atıyorum bir Mahmut Orhan, DJ Emrah şeklinde DJ'leri takip ediyorsanız bunları da biliyorsunuzdur ve GarageBand'de onlar gibi müziklerde yapabileceksiniz. Şurada gördüğümüz ekranda ilk açtığımızda karşımıza çıkan slider kaydırma ekranı, enstrümanlarımızı seçtiğimiz ekran. Şuradaki geri ok ifadesi de zaten anlaşıldığı üzere yaptığımız bir yanlışta hemen geri almamıza sebep olur. Apple'da bazı loops denilen tekrar eden bazı hazır müzikler var. Bu müzikleri de alıp üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Orta kısımda gördüğümüz kısımda zaten
en sona bıraktım. İmlecimizi başa almış. Şurada bir imlecimiz var. Bu imleç istediğimiz gibi şuraya alabiliyoruz. Yani şu gördüğümüz bizim imlecimiz. Ölçümüzün içerisinde istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz. Bu da onu şuraya koyduğumuzda en başa gitmesini sağlıyor. Play'e bastığımızda gördüğünüz gibi bizim metronom TikTok sesimiz çalıyor. Bu bize müzikte yaptığımız müzikte ölçüyü yakalamamıza sebep oluyor. Kayıt butonu da şu şekilde kayda giriyor. Hemen zaten kayıt butonuna bastığımızda piyano ekranı açıldı. Çünkü piyano enstrümanı seçiliydi. Sol üst köşede bir ok görüyoruz. Bu da ilk açtığımız ekrana geri dönmemizi sağlıyor. Enstrümanımız seçiliyken, açıkken bu sol üstteki oka bastığımızda yeni bir tane alta simge eklenmiş oluyor. Bu simge de bizi kütüphaneye götürüyor. GarageBand'in zengin bir kütüphanesi bulunuyor. Bu kütüphanenin içerisinde de istediğimiz sesleri bulmamız mümkün. Gördüğünüz gibi kütüphanede bu şekilde klavyemizin üzerinde bulunan şu sağ üst köşede bulunan ayar butonu da klavyemizin otomatik autoplay, otomatik çalmasına yarayan bir ayar. Örneğin akorumuzu seçtik. Gördüğünüz gibi kendisi burada arpej atıyor. Notaları kendi GarageBand'in bize sunduğu autoplay seçeneğiyle çalabiliyor. Buradaki ayarımızda yine arpej oluşturucu. O GarageBand'in autoplay'de yaptığı çalma ayarını siz burada manuel bir şekilde de ona verebiliyorsunuz. Yani onu kodlayabiliyorsunuz kısacası. Şimdi akor ekranına çıkıp bir daha bastığımızda klavye ekranına geçiyoruz. Bu normal klavyemiz. Klavyemizin sol tarafındaki şu sağ oka basarsak klavyemizin transpoze olmasını, her bir bastığımda klavyenin aslında kalın veya inceye doğru götürmesine sebep olur. Orta kısma bastığımızda da biz şuradaki ok hareketini yapmaktansa bu şekilde kaydırıp ince seslere ya da kalın seslere gidebiliyoruz. Bir daha bastığımızda hiçbir şekilde ekran kaymaz. Yine burada da sustain'inden uzatma, sesi uzatma ayarımız var. Şurada gördüğümüz nedir? Aslında klavyemize bir koma veriyoruz. Belli bir müzikal dizilimler vardı. İşte majör pentonik, majör blues. Bu tarzlara göre değişir. Armonik minörde biraz daha arabiktir. Mesela bunları ayarlamamıza yarıyor. Bunları da yine şarkılarımızın içeriğine göre değinebiliriz. Yine burada arpej oluşturucu tuşumuz var. Onun dışında tekrar şu çubuğa bastığımızda akor ekranımıza geliyoruz. GarageBand'e yeni bir enstrüman eklemek istiyorsak şuradaki araç çubuğumuza bu en alttaki artı butonuna basıyoruz ve istediğimiz enstrümanı tıklayıp buraya yerleştiriyoruz. İz denetimine geri gittiğimizde enstrümanımız burada bulunuyor. Herhangi bir enstrümanı silmek için üzerine bir kere dokunuyoruz ve şu şekilde bir kategori açılıyor ve sil dediğimizde veya çoğalt, adını değiştir, birleştir, otomasyon birçok seçenek veriyoruz. Bunların her birine üzerine bir kere basarak ulaşabiliyoruz. İz denetimi bölümüne de bir kere bastığımızda düzenle seçeneği çıkar. Buradaki şarkıların notalarımızı dijital olarak atıyorum. Şu notayı buraya yerleştirebiliyoruz. Biz istersek kendimiz buraya nota parmağımızla yazabiliyoruz. Mesela geri aldığımızda gördüğünüz gibi
Bunları parmağımla kalemle çizdim. Şu kalemi açtığınızda bunu çizmiş oluyor. Ve gördüğünüz gibi buraya ses izi bıraktı. Bu ses izimizi kopyalayabiliyoruz, kesebiliyoruz, silebiliyoruz. Döngü dediğimizde sonsuza kadar bunu kopyalıyor. Aynı şekilde, aynı ölçüde. Böl dediğimizde şu şekilde imlecimizi yerleştirdiğimiz yerden, atıyorum şuraya yerleştirdik. Buradan bölebiliyoruz. Makas çıktığı zaman makası aşağı çektiğimizde şu şekilde şarkımızı böldük, parçamızı böldük. Tekrar düzenle dediğimizde yine burada notalarımızın yerini değiştirebiliyoruz. Diğerlerine bakacak olursak adını değiştir dediğimizde buna bir isim verebiliyoruz. Ayarlar sekmesine geldiğimizde döngüyü buradan da açabiliyoruz. Kuvvet dediği şey tuşa bastığımız sertlik, yani çok sert bastığımızda çok sert ifade eder. Biraz daha bunu kıstığımızda biraz daha tatlı dokunduğunu düşünebilirsiniz. Niceleme ayarımız burada 1-4 nota, 1-8 nota şeklinde ayarlar var. Buna değineceğiz. Bu aslında kendimiz çaldığımızda, burada manuel bir şekilde çaldığımızda senkron kaçırma gibi hatalarımız olabiliyor. Çünkü ekran sonuçta bu. Herhangi bir şuradaki gibi bir enstrüman klavye değil. Hissetmiyorsunuz. Bu GarageBand'in sunduğu aslında bu notaları kendisi ölçülere yerleştiriyor otomatik olarak. Kısaca bahsettik. Oktavlar yine dediğim gibi sesi ince veya kalına doğru götürüyoruz. Yarım seslerde sesi yarım ses yukarı, yarım ses aşağı götürüyoruz. Bu hız dediği de notanın uzun çalması veya kısa çalması. Bir ölçü içerisinde atıyorum dın diye uzun çalabilir ya da o ölçünün içerisinde dın diye çalabilir. Bunu oradan ayarlayabiliyoruz. Ters dediği kısımda da notayı ters çeviriyor aslında. Bunları da ayarları buradan tümünü sıfırla diyerek bitirebiliyoruz. Yine iz denetimli ayarlarını açmak için de bir kere dokunuyoruz. Bir kere dokunduğumuzda onu seçebiliyoruz. Tutup kaydırabiliyoruz. Evet arkadaşlar, GarageBand eğitiminin ilk bölümünde arayüzümüzü inceledik ve arayüzde oldukça önemli şeyler olduğunu öğrenmiş olduk. Eğer bu eğitim serisini beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videolarda veya video serilerinde hangi şarkıları veya sizin herhangi bir besteniz veya istediğiniz bir şarkı varsa ne tarz şarkılar yapalım, burada sizinle birlikte onu bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.